Geçen hafta yani 2 Ağustos'ta Aşerle ile doğup büyüdüğü kilisede evlendik. Bu kanalın ilk açıldığında bu ilişkinin başlangıcına şahit oldunuz. 3 yıl önce evlilik teklif ettiğim videoya şahit oldunuz. Şu an ise evlilik sürecimize şahit oluyorsunuz. Bu süre boyunca boşluk kalan o anları doldurmaya çalışacağım. Ben Ramazan Uludağ, kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Belli bir boşluk video atamadım, biliyorum. Yoğun bir iş temposundaydım. Paylaşacağım bir şey yoktu. Evet, Aşerle gelip gitti Türkiye'ye. Bunları zaten sosyal medyamda gördünüz. Videonun içinde tekrar ben fotoğrafları ve videoları eklerim. Öncelikle Amerika'ya nasıl geldim onu anlatayım. Yani zorlu bir süreç. Herkesin bildiği bir süreç. Zorlu bir süreç. Ben buraya K1 vizesiyle geldim. Nişanlık vizesiyle geldim. Ne zaman başvurduk? Ortalama yani ilk önce avukatla konuşmaya başladık. Çünkü biz avukatla başvurduk. Garantiye alalım istedik. Avukatla konuşma sürecimiz neredeyse 4 ay falan sürdü. Yani daha doğrusu konuşma demeyeyim de süreci, bağlama süreci, işi avukata bağlama süreci 4 aya sürdü. Yani biz popüler bir avukatla anlaştık. Remzi Bey ve firması bize destek oldu. 2025'in Nisan ayında resmi başvurumuzu yaptık. 7 ay sonra, tabii Aralık ayında geldi. 7 ay sonra I-129'un onayı geldi. Yani başvuruyu onayladılar. Herhangi bir açık bulmadılar. Başvuru onaylandı. Ondan sonra başvuru Ankara'ya geldi. Bu süreçte sanırım 3 ay sürdü. Tam hatırlamıyorum. 3 ayın sonunda da buradaki hazırlık süreci başladı. Haziran 11'inde de vizeyi aldım. Kanala en son 2023 yılında video atmışım. Tabii ki bu süre içinde Aşerle Türkiye'ye geldi. Sürekli Aşerle gelmedi. Avrupa'da da buluştuk. Danimarka'ya gittik. Panama'ya gittik. Katar'a gittik. Zaten Aşerle Katar'da çalışıyordu. Ben onun yanına gitmiştim. Bunların fotoğraflarını ve videolarını detaylı bir şekilde koyarım buraya. Zaten ben konuşurken siz arkada bu fotoğrafları görüyor olursunuz. Yani bu süreç tabii ki zorlu bir süreç. Ayrısınız en başta. Aşerle Amerika'dayken bizim aramızda 7-8 saat bir saat farkı var. Yani bu çok zor bir süreç. Mesajlaşırken olsun, vakit geçirirken olsun. Çünkü bir yerde sabah, bir yerde akşam. Yani bu apayrı bir ayrım. Çünkü en zor, sizi en çok zorlayan şey bu aslında. Hele ki sürekli konuşan biriyseniz sizi en çok zorlayan şey bu. Yani Aşerle her geldiğinde Türkiye'ye çok rahatlıyorduk. Türkiye'den giderken yine hüzün başlıyordu. En sıkıntılı zamanlar havaalanına onu bıraktığım zamanlar oluyor tabii ki. Ama artık bunların hepsi geride kaldı. Şimdi artık beraberiz. Aynı saatte uyuyor, aynı saatte kalkıyoruz. Aynı saatte mesajlaşıyoruz. En önemlisi bu. Yan yanayız. Bu güzel bir şey. Vize için Ankara'ya gittiğimde çok heyecanlıydım. Yani ben daha önceden 2 kere vize reddi yemiştim. Aşerle bana sponsor olduğu halde ben red yemiştim. Yani kalacağım yer onun evinin adresiydi. Mektup yazdığı halde yine de red yedik. 2 kere başvurduk. İkisinde de red yedik. Ankara da benim için o haliyle başladı. Red yeme korkusuyla başladı. Yani o şekilde düşünüyordum ama şöyle bir güzelliği vardı. K1 vizesinin onay oranı neredeyse %88'e yakın bir onay. Yani ben zaten bu vizeye başvurduğumuz zaman, yani Ankara'ya gittiğim zaman 6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bunları her şekilde kanıtladık. Fotoğraflarla, videolarla, konuşmalarla, gezdiğimiz yerlerle, kaldığımız otellerle, evlerle bunların hepsini kanıtladık. Yani bu süreç daha çok yeni ilişkiler için daha sıkıntılı bir süreç olabilir. Ama benim öyle bir derdim yoktu. Tabii ki reddedilme korkusu vardı. Ama öyle bir derdim yoktu.
Süreç nasıl ilerledi? Yani sabah randevu aldığınız tarihte gidiyorsunuz saatte. Sizi 10 dakika önce içeri sokuyorlar. Uzun bir kuyruk her zamanki gibi. Orada zaten heyecan başlıyor. Kalp küt küt atıyor. Herkes konuşuyor. Kapıdan çıkanlar bazısı gülüyor, bazısı somurtarak çıkıyor, bazısı küfür ederek çıkıyor. Yani oradaki o şeye tanık oluyorsunuz. Action'a tanık oluyorsunuz. İşte içeri girdik, belge kontrolü verdik. Ondan sonra benim belgelerim de eksik çıktı. Belgelere bakan hanımefendi dedi ki ben sana dedi kağıt vereceğim dedi. Hemen de dışarı çık gel dedi. Bu kağıdı kaybedersen dedi bir daha içeri giremezsin dedi. Orada başka bir heyecan başladı. Hadi bakalım. Ondan sonra çıktım. Eksik belgeni, yani belge eksik değildi. Ben sadece İngilizcesini almamışım. O yüzden geri çıktım, İngilizcesini aldım, geri girdim içeri hemen. Sonra yani aslında benim tüm önceki turist vizesi için başvurduğum zamanlarda da benim mülakatım çok kısa geçmişti. Yani ben ilk başvuruyu hatırlıyorum. Yani şöyle bir dosya götürmüştüm. Yani içinde 150-200 sayfalık bir dosya vardı. O zaman BMC'de çalışıyordum. İstenilen her belgeleri hazırlamıştım. Götürdüm. Yani mülakatım 10 saniye falan sürdü. Bana 3 tane soru sordu. Niye gidiyorsun? Nerede kalacaksın? Kaç gün kalacaksın? 3 soru sordu. Üçüne de net bir şekilde cevap verdim. Hiç kekelemedim. İngilizce konuştum zaten. Reddi bastı gönderdi. Ertesi yıl bir daha başvurduk. Yine Aşağılan'ın sponsorluğunda. Bu sefer daha fazla kağıt götürdüm. Anlamadım yani. Kağıtlar artıyor. Mülakat süreci hala aynı. Kağıtları götürdüm, verdim, uzattım. Kağıtlara bakmıyor bile zaten. Yani sana sadece soru soruyor. Getirdiğin kağıtların belki illaki bir önemi vardır. Belki mülakatı daha uzun geçenler için bir önemi vardır o kağıtların. Ama bende işe yaramadı. Nedenini bilmiyorum. Benim 2 mülakatım da 10'ar saniye sürdü. Öyle olunca haliyle insan korkuyor tabii ki. Sonra işte benim numaram yandı. Gişeye gittim. İlk başta bu sefer belgeleri istediler. Bu bir olumlu bir şey benim için. Çünkü gittiğim ilk 2 başvuruda benden herhangi bir belge istenmedi. Bu tabii ki yüzümü güldürdü biraz. Belgeleri aldı oradaki hanımefendi. Sonra bilgisayara yazılar yazmaya başladı. Ama aynı zamanda benimle konuşuyor. Yani muhabbet ediyor. İlişkimiz hakkında sorular sormuyor ama muhabbet ediyor. Tabii ki öyle bu şekilde bir muhabbet değil. Sadece soru soruyor. Yazıyor. Bir daha soru soruyor. Ondan sonra yazmayı bitirdi. Dosyalara bakmaya başladı. Dosyalara bakarken sorular sormaya başladı. Sırasını tam hatırlamıyorum ama ne zaman tanıştığınızla başladı. Aşağılanın nerede çalıştığını sordu. Benim burada ne iş yaptığımı sordu. Ondan sonra en son ne zaman görüştüğümüzü sordu. Ondan sonra herhangi bir soru sormadı. Sonra vizeniz onaylandı dedi. 2 hafta içinde gelecek dedi. Müthiş bir coşku. Her şey orada bitti. Yani ondan sonra tabii ki aileye haber verme, eşe haber verme, o süreçler başladı. Arkadaşlara haber verme. Gerçi kimsenin haberi yoktu. Ondan sonra işte vedalar başladı. Hüzünler başladı. Mutluluk bir anda hüzüne döndü. Geldi çattı uçağa binme tarihi. Ailem tabii ki benimle. Konuşurken bile hüzün geliyor insana. Ama aslında güzel bir şey. Hüzünlenmemen gereken bir şey. Çünkü sonuçta aile kurmaya gidiyorsun. Ama insan hüzünleniyor tabii ki. Atladık uçağa, geldik Amerika'ya. İlk başta Chicago'ya gittik. Yani aşağıya izin aldı. 2 gün Chicago'da bir tatil yaptık. Ondan sonra Arkansas'a, yani yaşadığımız yere geldik. Kısaca nikah sürecini anlatayım. O gün heyecanla başladı tabii ki. Ben buraya gelirken herhangi resmi bir kıyafet getirmedim. Resmi bir şekilde giyinmemize de gerek yoktu aslında. Fotoğrafları göreceksiniz zaten. Resmi bir şekilde giyinmemize de gerek yoktu. Sadece Aşağı ile birbirimize benzeyelim, yani fit olalım dedik.
O gün sabah kalktık, hazırlandık, AVM'ye gittik. Çünkü benim herhangi bir şeyim yoktu. Onun bir elbisesi vardı. Onun elbisesine göre ben kıyafet seçecektim. Kıyafetleri aldık, eve geldik. Aşağıya elbisesini bulamadı. Yani 3 tane dolap var evde. Evin dolabın içi eşya dolu. Ama elbiseyi bulamadık. Nerede bilmiyoruz. Hala bulamadık elbiseyi. Ondan sonra o elbiseye benzer bir elbise, bir kombin yaptık hemen. Gittik. Yani benim ailemden kimse yoktu. Bu tabii ki üzücü bir şey. Mutlu bir gündesin. Yanında ailenin olmasını istiyorsun. Haliyle herkes bunu istiyor. Ama her zaman istediklerimiz olmuyor. Aşala'nın annesi babası oradaydı, yeğeni oradaydı. Abisinin eşi oradaydı. Abisi çalışıyordu, gelemedi. Hatta 3 abisi de gelemedi. Ablası da gelmedi. Güzeldi ama kalabalıktık. Güzel geçti. Yani ben çok heyecanlıydım. Her tarafımdan ter akıyordu. Aşağıya bazen sırtıma böyle dokunuyordu. Nasıl terlediğimi görüyordu. Heyecanlı bir durumdu. Ben yine fotoğrafları buraya bırakırım. Görürsünüz fotoğrafları. Türkiye'de bir nikah kıydığınızda yani nikah dairesine gidiyorsunuz ya da belediyenin nikah salonunda kıyıyorsunuz. Burada süreç daha farklı işliyor. Burada gidiyorsunuz, evlilik başvurusu yapıyorsunuz. Size bir sertifika tarzı bir şey veriyorlar. Fotoğrafını buraya koyarım. Yani şöyle bir kağıt, A4'ün 1,5 kat büyüklüğünde bir kağıt. Evlilik sertifikası. İşte buranın belediyesi imzalıyor onu. Ondan sonra gidiyorsun kiliseye. Kilisedeki papazın imzalaması gerekiyor. Yani sana bir seremoni yapıyor ve o seremoniden sonra senin kağıdını imzalıyor. Seremoni başlıyor, kitaptan bir şeyler okuyor. O an sen aşağıda tam benim karşımda duruyor. Yani herhangi bir masa yok, herkes ayakta. Babası yanımızdaydı. Ondan sonra soruyor, hastalıkta sağlıkta kabul ediyor musunuz? Ondan sonra ona soruyor, hastalıkta sağlıkta kabul ediyor musunuz? Gelini öpebilirsin diyor. Yani aslında nikah memurunun yaptığı aynısını papaz yapıyor. Tek fark o. Yani temel farklar buydu. Ondan sonra işte papazın verdiği sertifikayı tekrar gidiyorsun buranın belediyesine. Onlar onaylıyor. Sana onaylı bir evlilik sertifikası veriyor. Yani papazın seni evlendirmesi dini olarak belki okey. Ama resmi bir şekilde evlenmek için o papazın verdiği belgeyi tekrar geri götürüyorsun. Onlar sana onaylanmış bir belge veriyor ve evlilik sürecin başlamış oluyor. Gelelim zorlanmadığım yerlere. Şimdi zorlanmadığım yer benim İngilizcem iyi denilebilecek bir düzeyde. Konuşabiliyorum, anlayabiliyorum, yazabiliyorum. Bu ana dili İngilizce olan bir yer için muazzam bir şey. Onlar birbiri arasında konuştuğumda anlayamadığım zamanlar oluyor. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar. Kelimeleri yutarak konuşuyorlar. Ve bu benim ikinci dilim sonuçta. Tabii ki onlar kadar iyi konuşamıyorum. Ama iyi olduğumu düşünüyorum. En temel fark, ben Türkiye'de çok stresli bir hayat yaşadım. Küçük yaştan beri çalışıyorum. Ama burada son 1 aydır buradayım. Hiç stresli bir günüm yok. Huzurluyum. Yani yollar bomboş, yollar geniş, arabalar çok büyük. Her taraf yemyeşil. Yani ben İzmir'in şehrinde büyümüş bir insanım. Orman görmek için dağa çıkman gerekiyor. Çünkü sonuçta şehrin içindesin. Yani ağaç görmüyorsun ama burada gördüğünüz üzere ormanın içinde yaşıyorsunuz. Yani ormanın içi değil aslında, burası da belde. Yani buranın nüfusu, bizim yaşadığımız Whitehall'ın nüfusu 6.000'e yakın. Whitehall'ın yanında Jefferson var, Jefferson'ın yanında Pine Bluff var. Pine Bluff'ta neredeyse 20.000 insan yaşıyor, Jefferson'da da 5.000'e yakın insan yaşıyor. Yani aslında köy tarzı bir yerdeyim ama köyde değilim. Yani ne belde ne köy, orta arası bir şey. Yani belde denilebilir mi? Denilebilir çünkü yaşam var, marketler var, fast food zincirleri var. Yani belde diyebiliriz aslında ama şehir merkezine 40 dakika uzaklıkta bir yerdeyiz. Yani ne kadar belde bilmiyorum. Buranın düzeni bu sanırım. Yani
öyle olduğunu düşünüyorum. En temel farklar, ben de müstakil bir evde yaşıyordum İzmir'deyken, Türkiye'deyken. Burada tam müstakil bir evdeyim. Benim Türkiye'de de bahçem vardı, bahçemizde ağaçlarımız vardı, tavuklarımız vardı. Burada tabii ki öyle bir şey yok. Bahçede sadece ağaçlar var. Akşam üstüne doğru geyikler geliyor. Şu ana kadar geyik gördüm. Armadillo gördüm. Rakun gördüm. Hayatımda ilk kez gördüğüm şeyler bu arada. Yani burada vahşi bir yaşamın içindesiniz. Kimse buna engel değil. Her tarafta sincaplar dolaşıyor. Parka gidiyorum. Etrafında sincaplar koşuyor. Bu muazzam bir şey. Şu an evdeyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bir izin süreci var. İş izninin gelmesi lazım. İş izni gelmeden herhangi bir şey yapamıyorsun. Tüm günüm benim şu an evde geçiyor. Dışarı çıkmıyorum. Sadece akşamları parka gidiyorum. Dışarı çıksan da yapacağın hiçbir şey yok. Çünkü uzaktasın. Yani senin etrafında herhangi bir şey yok. Yani markete gidebilirsin ama Türkiye'deki gibi öyle çıkıp 30 saniyede markete gitmiyorsun veya bakkala gitmiyorsun. Burada her yer araba mesafesinde. İlk başlarda geldiğimde en sıkıntı çektiğim şey yemek oldu aslında. Çünkü Türkiye'deki yemek kültürüyle buranın alakası yok. Tatlar çok farklı. Burada her şey tatlı. Yeni alışmaya başladım. 1 ay oldu. Yani tatlıya hala alışamadım. Çünkü buradaki ekmekler tatlı. Tatlı ekmek yiyorlar. Yani böyle şekerli tarzı bir ekmek. Yani bizim alışık olduğumuz tada çok farklı. O tatlı ekmeğe alışabilir miyim bilmiyorum. Marketler çok büyük. Hayatımda ilk defa Walmart'a, Amazon'a, Best Buy'a ya da Costco'ya gitme fırsatı yakaladım. Videolarını sosyal medyamda görürsünüz. Yani bu süreci takip ederseniz, beni en azından takip ederseniz bu süreci sosyal medyalarında göstereceğim. Burada aktif bir şekilde posta kutusu kullanıyorlar. Aynı filmlerde nasılsa burada gerçekten o şekilde her gün posta kutunu gidip kontrol ediyorsun. Bizde posta kültürü artık kalmadı. Her şey eve geliyor, kapında teslim alıyorsun. Genel olarak süreç bu şekilde ilerliyor aslında. Şimdi önümüzdeki plan düğün planı. Düğün gelecek. O süreci de çekeceğim tabii ki. Önümüzdeki planlar, ilk başta ikinci bir arabayı alacağız. Şu an araştırma aşamasındayız. Araba alım sürecini de bu kanala video olarak atacağım. Ondan sonra düğün planımız var. Düğün hazırlıkları başlayacak. Tekrar o süreci videoya dahil edeceğim ve paylaşacağım. Yani buraya adapte olmaya çalışıyorum. Eğer benden isterseniz, benden bir şeyleri çekmemi isterseniz bunu yorum olarak belirtebilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne çekmemi istersiniz? Yani ben büyük bir şehirde yaşamıyorum. Arkansas'tayım. Little Rock'a 40 dakika mesafedeyim ama dediğim gibi bu bana bir engel değil. Eğer bir şey isterseniz ve elimden geliyorsa yaparım, gösteririm. Eğer bir aksilik olmazsa her hafta video atmayı planlıyorum ya da 2 haftada bir. Çünkü alışma sürecindeyim. Dışarıya o kadar aktif bir şekilde çıkmıyorum. Ama bunun için bana yardımcı olabilirsiniz. Eğer Amerika'da merak ettiğiniz bir şey varsa, çekmemi istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben bunu sağlayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu isteğin üzerine ben daha aktif bir şekilde alışırım ve buraya video da atmış olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Alışma süreci, K1 süreci ve evlilik süreci hakkında hatırladıklarım, önemli bulduklarım süreç bu kadar. Benimle beraber bu sürece dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü aktif hayatımı orada paylaşıyorum ve burada sadece haftalık paylaştığım videoları göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın.